Kendimi gangster gibi hissediyorum. God give me everything. Fış fış kayıkçı. 10 milyon dolar. Çok kapitalsiniz ya falan. Ama işte öyle taşlı yollardan geçmeseydik buraya varamazdık. Ben orada olsam burada takılırdım. Öyle her şeyi kendi başına yapamazsın. Bu eşeğin burada ne işi var? Köydekilerle kavga edip gidip en tepeye kendi evini yapmış gibi. Herkese merhaba dostlar. Bugün sizi Vietnam'da kesinlikle görülmesi gereken huzurlu, mükemmel ötesi bir nehir turuna çıkaracağım. Buranın ismi Ninh Binh diye geçen bir alan. 3 kilometre ötede Vietnam'ın ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi bulunan bir köy var. Oraya gideceğiz ama ondan önce buradan küçük kayıklarla gördüğünüz gibi bir tura katılıyoruz. Buraya gelmek için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle hızlıca bunlardan bahsedeyim. Bir tur şirketinden yine tur satın alabilirsiniz. Eğer ki yine internet üzerinden tur satın almak isterseniz büyük otobüslerle ortalama kişi başı 35-40 dolar civarında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Özel araçla gelmek isterseniz de 75-80 dolar civarında bir ücret ödüyorsunuz kişi başı. Kayıkların olduğu yere doğru ilerliyoruz. Size şöyle göstereyim alanı. Bu şekilde teknelere en fazla 4 kişi biniliyormuş. Güzel de şey yapmışlar. Oo. Biraz tehlikeli görünüyor. Kay. Şu anda botlarımıza bindik. Biraz dikkatli olmak lazım. Telefon falan Allah korusun düşmesin. 2 kişi daha katılıyor buraya. 4 kişi gidebiliyorsun. Gidiyoruz şu anda. Hey. Herkesi kandırıyorsun Samet ya. 1 milyon subscriber'ımız var diye kafayı yersin. Mükemmel bir manzara. O şehrin fazla sesinden arınabileceğin bir alan aslında. Gayet huzurlu. Bir de şöyle minik minik teyzeler çekiyor ya, kafayı yiyorum ya. Sen nasıl götürüyorsun bunu? Bazıları bunu öyle bir işi çözmüş ki Samet şey yapıyorlar. İnternette gördüm ya, Instagram'da falan. Ayaklarla çekiyorlar küreği. Ya vallahi var ya, şu teyze mesela ne kadar para kazanıyorsun sen? 35 kilo, 70 yaşında hala çalışmaya devam ediyor. Emeklilik fonuna para yatırmadı, işte böyle oldu. Bu teyzelere şey çıkmamış. EYT miydi? Aynen. SSK. Yok ama EYT. Yukarıdan eminim daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu anda oraya görünce görmüyorum ama. Bizim teyze nasıl ama? Ben burayı bayağı beğendim ha. Buraya kendiniz ulaşım sağlarsanız 250 bin dongmuş sanırım bu tekne turunun fiyatı. Ama buraya kendi başına gelemezsin. Ciddi Çok bir zor. mesafe. Aynen. 2,5 2 saat, saat, yol geldik. 2,5 saat evet. Bazı yerler vardır. Öyle her şeyi kendi başına yapamazsın. Burası öyle bir yer. Hayat da böyledir işte Samet. Burada bir özlü söz vermen lazım. Adam nereden bilsin, hiç soğan halkası yememiş ki. Yani adam kalamarı soğan halkası sandı. Biraz da şapkaları önümüze koyup düşünmenin vakti geliyor ya. Konuşarak bu huzuru bozmak istemezdim. Kusura bakmayın. Ama şu anda aslında söyleyecek de bir şeyim yokmuş ya. Abi tüm askeri personel binmiş buraya. Hi. Hello. Askeri gezi. Şu kardeş şuraya şöyle evi köyü satıp şurada bir tane şöyle bir arsa alıp. Ben her gördüğümde pazarlık yapıyorum ya. Aynen. Şurayı satıp kardeş şuradan bir baksana. Şuradan bir dönüm çevirsek baba şöyle güzel bir turistik aktivite. Tünele giriyoruz şu an. Hang down. Aynen. Arkadaşlar 1 kilometre uzunluğunda şöyle bir tünele girdik şu anda. Oha çok iyi. Kafamız çarpar mı lan Samet şuraya? Vallahi Saçlar eğilebiliriz. çarpabilir mi? Islandırma falan koymuşlar. Bak buraya. Oo çok Samet çok eğilmemiz gerekecek ha sanki. Böyle gidiyoruz arkadaşlar yani böyle. Hani yanlış anlaşılmasın. Şöyle ilerliyorsun. Eğilerek. Bir de böyle tam videoya bakarken çat diye kafayı vurup böyle arkaya düşmem yok mu bir anda Allah korusun. İzlenme garanti. İzlenmek için yapar mısın? Sen yap. Ben yaparım. Bunlar size coğrafi şeylerinden bahsetmek istemiyorum ama Çünkü bilmiyorum. biliyorum benim coğrafyam çok iyidir. Üniversite sınavında full. Bütün coğrafyam full Allah'a şükür. Ailede 3 tane coğrafya öğretmeni var. Bu da ekstra bir bilgi. Bunlar hep bir sarkan tat.
Nasıl ama sarkanta. Oo eğleyin. Oğlum. Tripod uzun kardeş dur kafam. Burayı kim keşfetmiş biliyor musun? Hemen sana hikayesini anlatıyorum. Bir tane çoban... Ne yalan söyleyeyim. Burada şöyle yüzerek bir girip en baştan sona gitmek isterdim. Bak şimdi ben mesela sağ tarafa oturuyorum arkadaşlar izleyin. Aa nasıl sallanıyor gördün mü? Gerçekten klostrofobisi olan birisinin buraya girmemesini öneririm. Ama ördekler için güzel bir yuva bence. Ben ördek olsam burada takılırdım. Ne yapardım biliyor musun? Giderdim restoran yanına. Şöyle yapardım. Sonra şöyle yapardım bir anda kafayı dalıverirdim suyun içine. Cumburlak diye atlardım aşağı. Ben şeyi merak ediyorum ya. Buraya elektrik kablosunu çeken ihaleyi alan şirket kimdi acaba? Bak şimdi şurada mesela nasıl geçeceğiz mesela şuradan? Oo. Şöyle mi gidecek? Allah şükür var ya şurayı kazası belası atlattım dediğim kafayı bayağı iyi Samet iyi lan iyi. Yeni bir tünele giriş yaptık şu anda. Her yer bir tünel. Çıkacaksın mı? İlk sen çık ağırsın. Over there. Okay. Ne güzel yapmışlar burayı da. İşi gücü bırakıp yerleşip burada yaşamalık yani. Harbi gayet güzel olmuş. Buraya tura gelirken yanınıza getirmeniz gerekenler, tavsiyeler. Su kesinlikle getirin. Biraz uzun sürüyor tekne. Biraz susadım. Orası kafeymiş, burası tapınak. Adamlar dağların arasına kurmuşlar dini bir tapınak. Gerçekten burada da var ya ne ibadet edilir be. 2 rekat namaz kılak gel kardeş. God give me everything. God gave me everything. Amına koyayım ben 2 sene burada Türkiye'de otellerde çalıştım. Geldim buraya çok zor durumlarda buraya geldim. Ondan sonra ben kazanmasam kim kazanacak arkadaşlar? Ben 2 sene Türkiye'de otellerde çalıştım Antalya'da. Ama şu ağaçlar ne güzel budamışlar Samet. Üstüne çok kötü bir dini şaka yaptım. Ayakla gir. Ya her şeyi anladım tamam mı? Bu eşeğin burada ne işi var? Buna olmamış bence hani. Yakışık almamış kanka. Neyse yine de ben siz bilirsiniz. Nasıl ortam? Tempo sorumlusu. Şey var ya Türkiye'de ya da dünyanın genelinde şöyle bir sanat eseri. Taşı alıyorlar buraya koyuyorlar. Oha insanlar böyle çıldırıyor vay. Uf, çok iyi falan. Lan taş amına koyayım falan gibi. Doğaya çok fazla değer verdiği için Asyalılar düzeni seviyor yani. Bu din aslında Konfüçyüsçülükten geldiği için Konfüçyüsçülükte bir düzen, bir bahçe düzeni kurma, yaşadığın alan yeri düzenleme gibi temel bilgiler ve sorumluluklar var. Allah kabul etsin şeyden çıktık, tapınaktan ibadetimizi yaptık. Şimdi tekrar kayığımıza bindik. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, akşama fincan böreği. Asya'da kadınların çalışma kültürü çok yaygın arkadaşlar. Yani kaç yaşında olursa olsun kadınlar daha aktif sanki iş hayatında. Kadının çalışmasının sebeplerinden bir tanesi çok fazla ekonomik sıkıntıları var. Aylık en düşük asgari ücret 150-200 dolar, 250 dolar civarında. O yüzden çift maaş girmeyen evde gerçekten geçinmek çok zor gibi görünüyor. Yeni bir tapınak daha. Sürekli suyun kenarına bir tapınak kurmuşlar. Sulak yerde büyümüş. Burada büyüyen insanlar. Fazla tapınak. Şey gibi bizim her mahallede 9-10 tane cami olması gibi. Her nehir kenarında her 100-200 metrede bir tapınak yapılmış. Oymalara, işlemelere falan baksana. CNC yok tabi o zamanlar. Hep elle yapılıyor. Kim var? Abla. Kurt yapıyor lan bu abla. Ne kadar farklı tanrılara sahip olsak da aslında istediğimiz şeyler aynı. Huzurlu bir yaşam. 10 milyon dolar. 10 milyon dolar. Doğru. Ve mutlu olmak gibi kaygılar. Çok fazla özlü söz yakışmıyor bana ya. Allah bol gönüllüdür, yücedir, fazla verir. Sen istersin bazen bir şeyi, o hemen olmaz. Sen olmuyor diye üzülürsün. Hiç olmayacağını düşündüğün bir zamanda olur. Canım dostlarım, arkadaşlarım. Köy evine hoş geldiniz. Burada tandırda ekmek yiyeceğiz inşallah. Baksana abi şura. Şu tepedeki evi gördün mü brom? Bak. Tepede bak gördün mü? Şey olmuş bu. Köydekilerle kavga edip gidip en tepeye kendi evini yapmış gibi. Bunların içinde kalacağım böyle bir gece. Serince yatacağım böyle yer yatağında var ya. Of şerefsiz bir güzel olur ki.
Sonra burada uyanacaksın sabah horoz sesleriyle. Babaannen diyecek ki sana inekten süt sağdım bir kaynatayım da içine biraz bal atayım da iç diyecek. İnekten sağılmış sütü içeceksin. Ondan sonra bir de yanına böyle güzel bir tereyağlı bazlama. Deden ilçeye gitmiş. Kasaptan bir tane kangal sucuk almış. Baharatlı kasap sucuğu. Bazlamayı tereyağlı bazlamayı sucuğun üstüne bandın. Hisset o duyguyu al. Arkadaşlar geri aynı yere geldik. Güzel bir turdu bizim için. Çok keyifliydi, huzurluydu. Biraz da kafa dinlemiş olduk. Şehrin o keşmekeşliğinden kurtulduk biraz. Buraya gelirseniz deneyimlemenizi istediğim turlardan bir tanesi. İstiyorum yani gelin. Tekne kıyıya yanaşıyor şu anda. Bizim tur guide nerede bilmiyorum. Bizi bekliyor adam bir saattir. Oo balıklara bakın. Şaka mı? Ben ne dedim sana burada balık dedim bir tatlı olur. Şunlar var ya bir keseceğim bir yiyeceğim şerefsizim var ya. Of anam karaya vurduk. Biz böyle bir araçla gelmiştik. Onu göstereyim size. Tur şu anda devam ediyor. Sadece Nilmih'teki olan sekansımız bitti. Şimdi bir yemek yemeye gidiyoruz. Burada ünlü bir keçi eti varmış. Keçi eti deneyeceğiz. Yanında işte yine Vietnam'ın özel yemekleri var. Birkaç gündür denediğimiz. Onlardan var yine menüde. Yemek tura dahil bu arada. Böyle bir restorana geldik arkadaşlar. Arkadaşlar yemeklerimiz yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Öncelikle böyle bir çorba verdi bize. Ve pirinç patla. Bunu çorbanın içerisine böyle ekmek gibi karıştırıp içeceksiniz. Hemen deniyorum. Çorbanın yoğunluğu, kıvamı falan çok iyi. Bir de çıtır çıtır olunca pirinçler bayağı güzel oldu. Burada bir sürü deniz ürünü. Burada çok fazla sebze tüketiliyor. Bu da keçi eti sanırım, doğru mu? Bence öyle. Evet. Keçi eti bu. Soslar var, acı sos. İşte tahinli soslar burada sanırım şey. Yine spring roll var. Bu masa, turun içerisinde bir masa tamamen ait fiyatlar. Sadece içecekler ekstra ücretli. Yine o da bildiğiniz fiyatlardan 40.000 don, 50.000 don da kola. Yemekten çıktık. Son zamanlarda burada yediğim en güzel yemeklerden bir tanesiydi. Şimdi Capital of the Vietnam'a gidiyoruz dostlar. İlk kapital city. Çok kapitalsiniz ya falan gibi değil. İlk başkente gidiyoruz dostlarım. Lan. Ne buldun biz daha yeni seni mi yedik? Seni mi yedik biz? He? Seni mi yedik kaç? Kaç yoksa keser yerim vallahi seni. Arkadaşlar şimdi bir tane bisiklet kiraladık ve bisikletle şehri keşfedeceğiz, başkenti. Ya var ya arkadaşlar şu anda Amerika Kaliforniya'dayım. Kendimi gangster gibi hissediyorum. Sanırım ters yön. Ters yöndeyim şu anda. Ups. Aha. İneğe bindiriyorlar. Oo. Motorbike'larınızı park edelim buraya. Burası Vietnam'ın Çin hakimiyetinden kurtulduktan sonraki ilk başkenti. 10.010 yılına kadar başkentlik ediyor. Şu anda giriş kapısında bir fotoğraf çekineceğiz. Giriş kapısı da şöyle dostlarım. Kral kendine böyle bir balık havuzu yaptırmış. İçeri girerken sağlı sollu. Sembolik olarak krallarına ejderha diyorlar yani Dragon King gibi bir ismi var. Burada kralın yönettiğini ve burada oturduğunu, insanların da ona buradan gelip sunmak istedikleri şeyleri sunduğunu söylüyor. Bu atlar da şeymiş işte binek hayvan olarak kullanıyormuş ama çok fazla at yokmuş. O yüzden genelde fillere falan biniyormuş. At da hızlı bir hayvan olduğu için sadece kralda varmış. Aslında bir nevi tanrılaştırmışlar kralı anladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar kralın Temple'ın evinden çıktık. Burada Vietnam'ın ilk kraliyetiyle ilgili birkaç hikaye anlattı bize tur rehberi. Kralın 3 tane çocuğu var ve bir eşi var. Kral öldükten sonra çocuğunun en büyük olanlarından bir tanesi tahta geçmesi beklenirken kendi canına kıyıyor. İkinci çocuğu da buradaki yerliler tarafından öldürülüyor. Ama kimin yaptığı bulunmuyor. Ardından 3. çocuk olan 7 yaşında tahta geçirilmesi beklenirken tahta geçemiyor. Yaşı sanırım tutmuyormuş gibi bir muamele. İlk defa Vietnam tarihinde kraliçe krallığı gidip ordunun başındaki genel komutana veriyor, generale. O komutanla da evleniyor. Bu şekilde Vietnam'da ilk defa hem farklı bir aileden biriyle evlenilen bir hanedan hem de farklı bir hanedandan birine verilen ilk krallık oluyor. O yüzden Vietnamlar için önemli ve üzücü sanırım bir olay.
Kral buradan çıktığında şu karşıda görmüş olduğunuz tahttan vatandaşlara buraya sesleniyor. Bir balkon konuşması gibi düşünebilirsiniz bunu. Zaten nüfus sanırım çok az yani. Şu anda köye doğru bisikletlerle ilerliyoruz. Bisikletleri çaldık. Horozlar var, ördekler, eşekler ve manzarama bakar mısınız? Abi çok iyi ya. Mükemmel. Gerçekten akıl alır gibi değil. Buraları çok sevdim. Hem doğası çok güzel hem kültür manasında çok fazla öğrenilebilecek şey var. Yani şöyle bir sokakta köyde gidiyorsun mesela. 1000 yıl önce, 1500 yıl önce kurulmuş bir aslında yerleşim yeri. Şöyle bir kapıyla karşılaşıyorsun bir anda. Hangi kapıdan geçmek istediğine de sen karar verirsin her zaman hayatta. Oo bak buranın bisiklet yolunu sevdim. Ama işte öyle taşlı yollardan geçmeseydik buraya varamazdık. Oo sürekli bir özlü laf geliyor. Nereye gidiyoruz lan? Oha bir anda karşılaştığım şeye bakın. Teyzem burada bostan yapmış. Her şeyi ekmiş buraya. Kabak, lahana, salatalık, domates. Yemin ederim şu hayat ya işte. Bak ta ileride salatalıklar var. Şuraya dikmiş marulları. Vay be kabak dikmiş. Çok güzel görünüyor gerçekten. Düşünsene Vietnam'da ilk başkentin çevresinde hala farm yapıyorsun. Farmville 2. Farmville 2 sever misiniz? 2 bu arada. 1'i çok sevmem. Bisikletle geri döndük. Şu anda bisikletlerimizi teslim edip ilk başkentten ayrılacağız dostlarım. Buradan tekerle çıkabileceğim mi? Hop. Çıktım valla. Şimdi inerken biraz frenli. Gayet başarılı bir driverlık yapıyorum bugün. Evet arkadaşlar turumuzun sonuna geliyoruz. Turumuzun içerisinde bulunan akşam yemeğini de size göstermek istiyorum. Şöyle ki turdan geri dönüş de gerçekten 2-2,5 saati buldu. Hava karardı resmen. Eğer ki bu turları yapmak istiyorsanız bir gününüzün gideceğini hesap ederek turlara katılmanızı öneririm. Şöyle göstereyim, şu tarz bir vejetaryen ve Vietnam yemeklerinin bulunduğu bir restorana geldik. Biz yemeğe başladık bile, o kadar acıkmışız ki. Gayet güzel öğünler var, çok sağlıklı. Balığından tutun tavuğuna, tavuğundan etine. Çorbalar özellikle çok iyi. Hastalığa birebir. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız like atmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi, yorum yazmayı. İşte biz bir sürü herkese kendi zamanından selamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir önceki videoları izlemeyenler sağ yukarıdan bıraktığım linke tıklayıp bir önceki videoları izleyebilir.